herhalde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en uçuk haberiyle akşam saatlerinde gözlerimizi açtık. Biraz uyuklamıştım. E, Hayatımda bu kadar saçma, bu kadar manasız, bu kadar anlamsız ve bu kadar absürt bir şey duymadım. Tüm oyun platformları Steam, işte EA, ne bileyim Ubisoft falan filan. Bunlar Türkiye'de temsilcisi olacakmış, ofisi olacakmış. Yoksa bu platformlar kapatılacakmış. Ya bu kadar manasız, bu kadar anlamsız, bu kadar bir ülkenin ciddi anlamda oyun sektörünü bitirecek bir hamle olamaz. Yani bunu kim nasıl bunu düşünebilmiş bilmiyorum. Böyle bir şey olursa ben muhtemelen Türkiye'den taşınırım. Ya böyle bir şey olma ihtimali görmüyorum. Yani Türkiye'deki bütün oyun platformlarının kapatılması gibi bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Steam'in kapatılması yani inanılır gibi bir şey değil bu. Ya bu inanılmaz bir olay bu yani. Hani böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Ee, Benim gibi birçok oyun içeriği üreten insanın işsiz bırakılması demek bu. Bunu geçtim. Hadi işsiz bırakılmasını geçtim. Hadi bilmem ne dedim hadi. Abi Türkiye'de oyun oynayan milyonlarca insan var yani. Yani neden böyle bir şey yani akıl almaz bir olay bu. Hani böyle bir şeyin ben olacağını düşünmüyorum. Ee, Yani bu şey ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mıydı? Bakanlığın adı. Bu kararı veren bakanlık. Yani ben böyle bir şey olacağını imkan tanımıyorum. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Bu çok vahim bir olay olur. Babacığım yeni bir olay çıkmış. Aile ve Sosyal... Dur şu haberi okuyalım ya. Steam kapatılma. Neydi bu? Aile ve... Ha. Euronews demiş mesela. Ne demiş? Yasa taslağına göre Türkiye'de günlük erişimi yüksek olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Steam, Epic Games, PS Store ve Xbox Store gibi çevrim içi oyun mağazaları için geçerli olabilir diyor. Zaten bunlar başka oyun dağıtımcısı ne var? İşte Rockstar Social Club var mesela GTA'yı alıyorsun. İşte Ubisoft var. Onu alabiliyorsun. Oyun sağlayıcı ve oyun dağıtıcı kavramı ekleniyormuş. Ondan sonra para cezası ve bant daraltma diyor. Şimdi arkadaşlar bant daraltma dediğin şey kapatma aslında. Biliyorsunuz bant daraltma %90 bant daraltması denilen bir şey olduğu zaman Steam açılmaz zaten. Giremezsin Steam'e. Yani bağlanamazsın platforma. Hadi hasbel kadar bağlandın diyelim. Hasbel kadar bağlandın. %90 bant daralması olan bir şeyle hiçbir şey indiremezsin. Giriş yapamazsın. Güncelleyeme oyun oynayamazsın ya. Biter. Online oyun zaten biter. Online oyun olayı. Onun dışında Türkiye'de oyun sektörü biter. Yani Steam'in ya bu inanılmaz bir şey yani. Bu akıl mantık dışı bir olay bu. Yani bu nasıl böyle bir bakanlık nasıl böyle bir şey düşünür? İnanamıyorum yani ben. Yani akıl işi değil bu. Ve diyor ki mesela diyor ben diyor sen temsilci açtın ya buraya diyor. Ben sana diyeceğim ki diyor şu oyunu yasakla bu ülkede. Ya abi neyi ya abi bunlar harbiden bak akıl almaz şeyler bunlar yani. Akıl almaz. Yarın GTA 6'yı kapatır. Cinsellik var içinde der. Çıplaklık var der. Silah kullanımı var der. Tak kapatır GTA. Abi bu inanılır gibi değil. Ha bu böyle bir haber akşam saatli ne zaman bir iki saat önce ben okudum. İnanamadım yani ben habere. Yani inanılmaz bir şey bu. Ama hiçbir hükümetin ben böyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Hani Discord'tur şimdi bu zamana kadar evet kapatılmalar oluyordu oyun taraflarıyla alakalı. İşte Roblox kapatıldı bilmem ne Discord kapatıldı falan. Bunlar baktığın zaman bütün kitleyi ilgilendiren olaylar değil. Bunların da hepsi kapatılması yanlış bu arada. Roblox'un Discord'un kapatılması falan tabii çok saçma şeyler bunlar. Ama baktığın zaman bütün bir ülke kitlesini ilgilendiren bir şey değil. O yüzden millet çok ses çıkarmıyor. Biz başından beri çıkarıyoruz diyoruz. Bunlar yanlış hareketler. Ama sen dünyanın en büyük oyun platformu Steam'i kapatacaksın. EA Games
EA Origin'i kapatacaksın. Ubisoft'u kapatacaksın. PlayStation Store'u kapatacaksın. Ya bu inanılamaz buna yani. Böyle bir şey olamaz yani. Yani bu böyle bir şey olursa baby, diyelim Türkiye'de bunlar kapan. Ben hala zannetmiyorum bunu. Bence bu çok yanlış bir, bakanlığın içerisindeki birileri tamamen iş yapmak için bir şeyler uyduruyor diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir aklı başında teknolojiyi biraz bilen bir insan, medyayı biraz bilen bir insan, gençleri biraz gören bir insan, hiçbir insan böyle bir şey çıkaramaz yani. Böyle bir karar alınamaz yani. Ya gençlerin zaten parası yok. Adam zaten geleceğiyle alakalı bir para biriktireyim, bir ev alayım bilmem ne diyemiyor. Adamın oynadığı bir oyun var. Onu kapatacağım. Ya böyle bir şey olabilir. Olamaz böyle bir şey. Ha bu olursa ne olur? Yani böyle bir şey olursa Türkiye'de oyun platformları, yani bunlar kapanırsa, ha inanamıyorum böyle bir şey olmasına ama ben harbiden mecburen ülkeyi terk etmek durumunda kalırım. İşsiz kalırım çünkü. Ya işsizliği de geçtim. Ya bu benim hayatımdaki en mutlu olduğum şeyi benim elimden alamazsın yani. Ve hiçbir zararım yok kimseye. Ben kendi kendime evimde oturuyorum. Bir tane girip oyun oynuyorum. Yaratıklar kesiyorum. Sen benim elimden bunu alamazsın. Böyle bir ortamda kimse yaşamak istemez. Böyle bir şey olamaz yani. Bu akıl kârı bir iş değil. Şöyle düşünüyorum. Şimdi sen Rockstar Games'in. Dünya çapında oyun satıyorsun. Dünya çapında oyun satıyorsun. GTA'sın. Dünyanın en babasısın. Türkiye geliyor diyor ki. Adam Türkçe bile yapmıyor oyunu. Diyor ki kardeşim ben GTA 6'yı yasakladım. Vallahi umursamaz bak. Vallahi Rockstar Games umursamaz. Tamam der ya, yasak olsun der. La böyle bir şey olur mu ya? Rockstar Games Social Club'ı var. Oyun satıyor buradan. Sen gel burada temsilcilik aç. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ha, dünyada bunun örneği var mıdır bilmiyorum. Yani dünyada böyle bir şeyin örneği var mıdır? Yani Rockstar'ın gidip de bir ülkede temsilcilik açtığı var mıdır? Bilmiyorum yani. Steam'in falan. Yani umarım bu haber yalandır. Bu haber bir hatadır. Bence bu haberi zaten, yani böyle bir karar çıkaran kim varsa acilen hükümetin bunu görevden alması lazım yani. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ne demek ya? Oyun platformları temsilci atamazsa biz bu platformları kapatırız. Böyle bir şey olacak gibi bir şey değil yani. Hani bir iki tane değil, komple platformu kapatmak ne demek ya? Ya adam neyin ofisini açacak abi? Neyin ofisini açacak? Adam burada temsilci barındırıp ne yapacak? Rockstar burada neyin temsilcisini barındırsın? Ubisoft, işte Steam, Origin neyin temsilcisini ne yapacak buradaki temsilcisi? Zaten vergi veriyor. Yani zaten vergi veriyor. Bu şirketlerin hiçbiri vergi kaçırıyor değil. Steam dediğim bir sürü KDV ödüyor, bilmem ne ödüyor. Bunlar zaten vergi veriyor. Hani ne yapacak bu adam burada temsilci açıp, ne olacak yani? Sen demişsin ki, haberde diyor ki temsilciye diyecekmiş ki bu oyunu Türkiye'de yasaklayacağım ben. Ya niye yasaklıyorsun kardeşim, sen ben parasıyla satın aldığım, oynamak istediğim oyunu sen niye yasaklıyorsun ya? Steam sadece Avrupa operasyonları için Almanya'da ofis açtı, ancak bu şekilde değil tabii ki. Ya o farklı bir şeydir belki Demir, bilmiyorum. Ama ben dünyanın hiçbir yerinde Steam'in gidip de işte ne bileyim bizim Fransa temsilciliğimiz, İşte Fransa'da geliyor bununla konuşuyor, şu oyunu yasak. Böyle bir şey ben duymadım. Ne bileyim Steam işte Bulgaristan temsilciliği. Yani Steam Bulgaristan ofisi. Niye açsın adam Bulgaristan'da ofis mesela yani? Yani bu inanılır gibi bir karar değil yani. Bak dünyadaki alınabilecek, hani eğer bir sektörü komple bitireyim diyorsan bunu alırsın. Steam'i kapatırsın, biter sektör. Ya hele bazıları var akla zarar şeyler diyor. Diyor ki kapansın. Fiziksel oyun alınsın. Fiziksel oyun online sunucuya nereden bağlanıyor?
Yani akıl kârı değil. Bak bizim millet de kafayı yedi. Diyor ki kapansın. Ya bunun değil. Bunun desteklenecek bir şey değil ki bu. Bunun siyasi bir ya bu siyaseti desteklemek için bu karar alınsın. Bu salaklık olur. Ya sen hangi partiye oy veriyorsan oy ver. Bu önemli değil. Bu karar çok saçma. Ya bu hiçbir desteklenecek bir şey değil. İşte fiziksel oyun alınsın. Ya ben niye fiziksel oyun alayım abi? PlayStation'ın CD'siz sürümünü aldı diyelim adam. PlayStation 5'in CD takılamayan sürümü var. Değil mi? Fiziksel oyun zaten olmuyor. Ne yapacak adam malını? Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya fiziksel oyun mu kaldı abi? Kim gidip oyun alıyor yani? Ya fiziksel oyunu da geçtim ben. Bak komple fiziksel oyunu da geçtim. Şimdi sen diyeceksin ki Rockstar sen platformundan oyun satıyor musun? Social Club'ından bilmem neden. Satıyorsun değil mi? Açmadı. Yasakladı Rockstar'ın sunucularını. Al fiziksel oyunu al. Şey yap sonra. Götür. Anladın mı? Ya ondan bahsediyorum. Sen oyuna güncelleme alamadığını falan. Ya bu inanılmaz bir olay bu. Yani inanılır gibi bir karar değil ya. Yani ben böyle bir şeyin yapılacağını düşünmüyorum. Komple bir oyun sektörünü yıkarsın ya. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum ben arkadaşlar. Bence burada çok büyük bir bu kararı yani bunu kim çıkarıyorsa inanılmaz bir şey bu. Zaten de yani bu çok büyük burada bir yanlışlık vardır. Çıkıp hemen bu konuda açıklama yapılması lazım. Yani siz bütün sektörü ne demek ya? Bütün yayıncıların işleri güçleri bitiyor. Binlerce yayıncı var Türkiye'de. Ya binlerce yayıncı var. Milyonlarca oyuncu var. Koskoca ülkede Steam kapatılır mı ya? Arkadaşlar ben bunun hiçbir mantığını görmüyorum. Yani bunun bir mantığı yok. Vergi sargısı vergi almak istiyor bilmem ne falan. Ya zaten vergi veriyor. Chat hani yazıyorsunuz da. Zaten vergi veriyor. Sen bu platform üzerinde kontrol sağlayamazsın. Bu platform senin ekonominden büyük neredeyse. Neredeyse değil belki de büyüktür. Yani Rockstar'ı falan düşünüyorum şimdi. Steam'i falan düşünüyorum. Bunların ekonomisi inanılmaz büyüktür yani hani. Sen gidip de bunlarla falan böyle kapışacaksın mapışacaksın. Ya inanılır gibi değil ya. İnanılmaz bir şey bu yani. Muhtemelen bu konuda açıklama gelir. Çok tepki olur bunda çünkü yani. Bak ben hiç siyasi politik konulara girmem biliyorsunuz. Hiç işimiz olmaz. Fakat bunun ne siyasetle bir alakası var, ne politikayla, ne gündemle hiçbir şeyle alakası olmayan hayatımızı ya benim hayatımda en sevdiğim şey bu ya. Sen benim hayatımdaki en sevdiğim masum şeyi benim elimden alamazsın abi. Ya böyle ülkede ben yaşamam ya. Böyle şey olur mu ya? Oyun oynayamayacağım ben. Böyle bir şey olur mu ya? Akıl almaz bir şey valla. Vallahi bilmiyorum. Bakalım. Yani şeyde iki ucu da boklu değnek bir durum. Yani. Şimdi temsilci açtı diyelim. Yani şimdi diyelim açtı temsilci adam. Ya sen şimdi geldin dedin ki kardeşim bu oyunu yasakladım. Ya niye yasaklayacağı da belli değil. İşte bir liste hazırlamışlar. Devil May Cry'ı yasaklayacağız diyor. Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah. Devil May Cry'ı niye yasaklıyorsun kardeşim sen? Şeytanları avladığın bir oyun ya. Şeytanlar var kesiyor. Neyini yasaklayacağım bunun ya? Şeytanlar mı rahatsız oluyor bundan? Ya bu nasıl bir durum yani?
Bir tane liste yayınlamışlar. Counter Strike. Yok ana. Yok daha neler artık. Counter Strike'ın neyini yasaklıyorsun ya? Vallahi Twitter'da gördüm arkadaşlar. Bir tane liste yayınlanmış işte yasaklanacak oyunlar. Yazmış GTA, Counter Strike, Devil May Cry. Yok ana. Yok artık ya. Vallahi bilmiyorum. Yani işte şimdi abi internette öyle bir şey ki öyle bir çukur ki. 1000 tane haber çıkıyor. Ulan hangisi gerçek hangisi değil bilmiyorsun ki. Bir sürü haber yayınlanıyor. Ha bugün okuduğum haberi demin açtım size gösterdim işte. Yani ya temsilcilik açacaksın buraya ofis açacaksın. Ya da biz sana para cezası keseceğiz. Yine açmazsan %90 bant daraltması uygulayacağız. Ya, onu da yapmazsan kapatacağız. Ya zaten %90 bant daralması kapandın demek yani. Allah Allah. Vallahi akıl almaz bir şey. Manyakça bir olay bu ya. Arkadaşlar bant daralması şu oluyor. Bazen mesela sosyal medyaya sınır getiriyorlar bilmem olay oluyor bir şey oluyor. Sosyal medya kapatıldı diyorlar ya. Sosyal medya kapatılmıyor. Bant daraltmasını yapınca giremiyorsun zaten. Yani o %90 bant daraltması şöyle düşün. Sallıyorum şu anda. Mesela internetin senin 100 hızı var ya. Senin diyor ki ben 9'unu aldım hızının. Oraya giriş için. Sen o bir hızla oraya bağlanmaya çalışıyorsun gibi düşün. Sen bir hızla da buradan gidemiyorsun, yürüyemiyorsun zaten bir hızla adım atamıyorsun. Bant daraltması bu. Hani güya kapanmıyor ama. Yani biz kapatmadık ama. Yani bu inanılır gibi bir iş değil. Abi işte sizin gibi yayıncılar, ünlüler sesi çıkarırsa bu işten kurtuluruz. Vallahi abi tek mi başlatılıyor ne oluyor bilmiyorum. Ben burada yayındayım şu anda. Bak burada 900 kişi izliyor. Ben burada söylüyorum. Bunun inanılmaz manasız, inanılmaz anlamsız, inanılmaz yanlış bir karar oldu. Ya böyle bir kararın olacağına hala inanmıyorum. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Hükümetimizin, ilgili bakanlıkların bir an önce bu konuda hemen bir açıklama yapması, burada bir yanlışlık olduğu, böyle bir şeyin olmadığını söylemeleri gerekiyor. Bu olacak bir iş değil çünkü. Yani bunun bir mantığı yok. Komple bir sektörde bu kadar önemli platformları bir ülkede kapatamazsınız. Bunlar oyundur yani. Bir insan psikopatsa, manyaksa zaten ben oyun oynadım delirdim de. Benim hayatım oyun. Benim oynamadığım oyun kalmadı. Ben niye delirmiyorum yani? Hani yok kötü örnek oluyor falan filan. Bunların alayı kolpa. Kötü örnek mi örnek olmuyor. Benim hayatım savaş oyunları, dövüş oyunları, ne bileyim onu kes, bunu indir, bunu bilmem ne yap, şunu yap. Ben hiç delirmedim. Aklım gayet başımda bir insanım. Demek ki bir insan manyaksa bu oyunlardan falan sapıtır. Hemen bu konuda bu işi kim yapıyorsa derhal bunun durdurulması, hemen bu konuda geri adım mı atılıyor? Artık bu komple iptal mi ediliyor? Ne yapılıyorsa yapılması lazım. Aman diyelim yani. Böyle bir şey olmaz yani. Steam'in kapatılması falan filan bu olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Evet. Şuna bak ne diyelim ya, kafayı yedik ya durduk yere. Ulan haberi bir okudum. Şoklama yaşadım ya. Vallahi şoklama yaşadım yani. Böyle bir şey nasıl düşünülebilir ya? Ya hiçbir esprisi yok. Namlara gerek. Abi Epic Mepic alayını kapatıyor. Alayı. Epic yazmış listeyi. Steam, Epic, EA, Ubisoft, PlayStation Store, Xbox Store ne varsa yazmış. Bütün oyun satan platformlar var ya işte bu. Steam falan saydıklarım işte. Bunlar oyun satan platformlar. Sadece bunlar da değil yani. Oyun satan bir platforma diyor ki sen oyun satıyorsan burada temsilcilik açacaksın. Ya Rockstar satıyor. Satmayan yok. Adamın kendi platformu varsa satar. İnanılır gibi değil yani.
Abi ben hiç yok gezginlerden devam. Yok zarttan devam. Yok zurttan devam. Yok abi fiziksel oyun falan filan. Aynen Abbas Yolcu bağlasan durmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Bu kabul edilmez. Ben bunu kabul etmem yani. Böyle bir şey olur mu ya? Hiç olmayacak bir şey yani. Hiç olmayacak bir şey. Neyse ne diyelim Allah korusun diyelim. Bir an önce hükümetimizin, devletimizin, ilgili bakanlıkların bu konulara kim bakıyorsa bak bu işten anlaşılmaya da olabilir. Belki yani oradaki görev verilen kişiler bu konuyu bilmiyor da olabilir. Gerekirse bu konuda hani ben şahsım adına kendim adına elimi taşın altına koyarım. Hani bana bir görev verilirse ben onu da yaparım. Bu konularda ne yapılabilir? Hani sektörden birileri en azından bize hani bir danışalım gibisinden bir durum olursa bu konuda ben bunu da yaparım. Türkiye'de bu olacak iş değil. Yani bu olacak iş değil. Ne gerekiyorsa yapalım. Gerekirse hani bakanlığımızla birlikte çalışalım. Ne yapılabilir hani? Nedir niyet nedir? Ne isteniliyor? Ne yapılabilir? Konuşulsun. Ama komple yani bu platformları biz kapatıyoruz temsilci. Bu inanılır gibi bir karar değil yani. Tabii canım Onur böyle bir şey olur mu ya? Benim Steam'de bir sürü oyunum var. Ben oynayamayacağım. Böyle bir şey olur mu ya? Olacak gibi bir şey değil yani. Olmaz bu. Bunun ben olacağını düşünmüyorum. O da garip. Diyormuş ki veri erişimi. Ya neyin verisine erişeceksin? Ya diyorum ya çok saçma bu arkadaşlar. Bu mantıklı değil. Diyor ki Steam'den ben veri erişimi istiyorum. Neye erişeceksin Steam'deki? Hangi veriye erişeceksin? Steam'in hangi verisi sana ne sağlayacak yani? Ya inanılmaz bu yani. Neye erişeceksin yani Steam'den sen? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Harbiden şok oldum. Dumur oldum ya. Dumur oldum yani. Böyle bir şey hayatımda hiç düşünmedim ya böyle bir şeyin olacağını. Yok abi ben böyle bu platformlar kapatılıyor. Türkiye'de oyun oynanamıyor falan filan olursa vallahi giderim ya. Bu ne ya? Ulan hayatta bir tane keyfimiz var. O da mı olmayacak? Harbi asabı bozuluyor insanın ya. Bunu dinledikçe, duydukça, konuştukça insanın asabı bozuluyor ya. Şuna bak, oyun oynayamayan adamın adı Burak oyunda. Ya böyle bir şey olur mu ya? Vallahi böyle bir şey olmaz ya. Oğlum, harbi sinirim bozuldu ya. Oğlum şok mu ya? Burak oyunda oyun oynayabilmek için başka bir ülkeye taşındı. Ya komedi filmi gibi oğlum bu. Böyle bir şey olur mu ya? Burak oyunda ya bantlar atmaz. Burak oyunda kanalının artık %90 kapatılmadı ama %90 oranında erişilmiyor. Allah'ım ya Rabbim. Neyse şu namları girelim.